Herkese merhaba dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün de geziyoruz dedik, çıktık yollara. Nereye geldik? Karasu'ya geldik. Karasu'da bazı yenilikler var. Size onları anlatmaya çalışacağım ve bazı önemli noktaları gezmeye çalışacağız. Mesela Maden Deresi'ne götüreceğim. Kocaeli'ye götüreceğim. Kocaeli'deki kadınlar havuzuna götüreceğim. Acarlar Longozu'na gideceğiz. Orada eğer ki hala lavanta bahçesi var. Lavanta bahçelerine girmeye çalışacağız. Minimum size Karasu'yu göstermeye çalışacağım. Umarım keyifli bir video çıkar. Siz de keyifli izlersiniz. Şimdiden hepinize teşekkürler. Şu an neredeyiz? Şu an Karasu sahilindeyiz. Yeni yapılan Karsaş Beach Club'ları göstermeye çalışacağım. Burası engelsiz plaj. Hatta kimi yerlerde şöyle diyeyim size, böyle yüzer şezlonglar var engelli vatandaşlarımız için. Onu da göstereceğim size. Böyle şamandıralı şezlonglar yapmışlar. Çok güzel, tekerlekli sandalyeli. Ona binip engelli vatandaşlarımız rahatlıkla denize girebiliyorlar. Bu da benim için çok güzel bir şey. Gerçekten ilk defa ben bir plajda gördüm öyle bir şey. Tekerlekli sandalyeli şezlong ve şamandıralı şezlong. Ben başka hiçbir plajda görmedim şu ana kadar. Eğer göreniniz varsa yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Bugün tabii hava biraz bozuk. Denize giriş yasağı var. Bayraklar kırmızı. Komple kırmızı çekildi. Şu şekil göstereyim. Burası Karsaş Beach Club oldu. Artık eskiden burayı özel şirketler, özel şahıslar işletiyordu. Daha sonradan sahil güvenliğini tehlikeye sokuyorlar diye onları kaldırdılar. Karasu Belediyesi böyle taş yapıdan yaptığı 2 tane var sanırsam şu an. Hatta 3 tane. Az ileride de karavan parkı var. Orası da çok güzel oldu. Acayip. Orayı da size göstereceğim. Karasu'yu birlikte gezip birlikte tanıyacağız. Bu sene değişiklikler oldu. Bu sene eleştirim olacak. Övdüğüm gibi gömmesini de bilirim. Hepsini tek tek anlatacağım dostlar. Çünkü Karasu Belediyesi ne yapmaya çalışıyor ben onu çözemedim. Onu da az sonra göstereceğim size. Nedenini göstereceğim size. Neden eleştireceğimin yerine geldik. Yani Karasu Belediyesi'ni niye eleştireceğim, niye gömeceğim ya da niye şey yapacağım. Bakın görüyor musunuz bisiklet yolunu? Bu bisiklet yolu yaklaşık 6 yıl önce yapıldı. 6 yıl önce yapıldı. 6 yıldır şuradan şuraya 1 metre ilerlemedi. İleride sahil park da böyle. Sahil parkın orayı da yaptılar. Ortası Yalı Mahallesi öyle kaldı. Ne kaldırımı var, ne bisiklet yolu var. Hani gece yürüyüşe çıkıyorsunuz, yolun ortasından yürümek zorunda kalıyorsunuz. Ben bunun nedenini öğrenmek istiyorum. Eğer ki Karasu Belediyesi'nden gerçekten yetkili birileri bu videoyu görürse lütfen açıklama yapsın. Hani biz şu sebepten dolayı ilerleyemedik. Şöyle oldu da böyle oldu da yapamıyoruz. Yapmamıza izin verilmiyor gibi bir açıklama yaparlarsa çok sevinirim. Çünkü iş yapılıyor. Yapılmıyor değil. Bakın buraya çok güzel bir karavan kamping alanı yapıldı. Mükemmel ya. Gerçekten. İşte burada engelsiz şezlong var. Engelsiz şezlong. Bu karavan alanı günlük 500 lira. Ya günlük de diyemem gerçi ona. 22 saatlik oluyor. Ama fena. Bana göre çok güzel. Hatta burası da eleştirildi. İşte plaja beton bilmem ne döküldü falan. Bana göre çok güzel oldu. Beton dökülmesi, karavanlar için beton dökülmesi, sert zeminde daha kuvvetli, daha sağlam durmasını sağlıyor bana göre. Kuma çakılmasındansa betonun da üstünde kalması daha iyi. Bakın görüyor musunuz? Engelli yüzer şezlong. Bakın ben bunları ilk defa Karasu'da gördüm. Şu şezlongları ilk defa Karasu'da gördüm, burada gördüm. Buna engelli vatandaşlarımız biniyor, denize girebiliyor. Burada da karavan alanları var bakın. Beton. Beton döküldü. Çok güzel bence. Zemin sert oldu. Daha stabil durmuyor mu sizce böyle? Yani kumun üstünde bu şekil olsa bu kadar stabil olacağını düşünmüyorum. Bana göre çok güzel oldu. Buranın günlüğü 500 lira. Siz söyleyin, büfesi var. Duşu var, tuvaleti var. Soyunma kabinleri var. Can kurtaranı var. Bakın şurada hatta fiyatı da yazıyor. Ateş yakmak yasak.
Alkol kullanmak yasak. Beton zemine işlem yapmak yasak. Yani delmek falan. Üçüncü kişilere karavan kiralamak yasak. Çadır ve karavan alanı günlük 500 liraymış dostlar. Bugün dediğim gibi deniz biraz tehlikeli, sıkıntılı. Onun için yasak. Burası mavi bayraklı bir plaja. Yani şeyde değil. Hani burası temiz bir deniz. Gerçekten çok harika. Mavi bayrak sahibi. Artı şu benim çok hoşuma gitti. Mükemmel bir şey. Ben ilk defa gördüm. Görenleriniz varsa daha önce başka plajlarda yazarsanız bizim de bir fikrimiz olsun. En azından engelli vatandaşlarımız nereye gidebilir onları görmüş olurlar. Karasu'yu seviyorum abi. Karasu mükemmel bir yer oldu. Ama dediğim gibi şu bisiklet yolunu, bakın drone'la da göstereceğim size. Buradan 32 evler komple bisiklet yolu tertemiz, kaldırım harika oldu. Ama şuradan itibaren ve Sahil Park'ın bir bölümünden ya Yalı Mahallesi kaldı. Bir de Sayın Belediye Başkanı sanırsam biz yazlıkçılara mı hizmet edeceğiz gibi bir gafta bulunmuş da. Yazlıkçıdan hizmet edeceksin tabii ya. Adamların burada evi yok mu? Sana emlak vergisi vermiyor mu? Çöp vergisi vermiyor mu? Bu Karasu'ya döviz ya da para bırakmıyor mu? Yazlıkçıya mı hizmet edeceğiz? Hayırdır yani? Vallahi açıklamalarına dikkat ederse sevinirim. Bir dahaki seçim zorlanabilir. Alır. Oy. Oy alır. Ah. Bakın. Görüyor musunuz? Buradan sonrası yok abi. Kaldırım yok. Burası da aynı. Yani burada da yok. Burada da kaldırım yok. Neyse dostlar. Yavaş yavaş Karasu'yu gezelim. Şimdi daha değişik yerlere gideceğiz. Oralarda görüşürüz. Şimdi size Karasu Sahil Parkı çekmeye çalışacağım. Oraya güzel bir koy yapıldı yüzmek için. Çünkü buranın dalgaları biliyorsunuz çok yüksek ve sert oluyor. Bakalım şimdi Karasu Belediyesi ya da Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bilmiyorum hangisi yaptığını da, oraya güzel bir koy yaptı. Yani sadece dalga kıran değil, sağlı sollu da kesti. Bir koy yaptılar oraya. Onu göstermeye çalışacağım. Eğer Karasu'ya tatile gelmek isteyenler olursa Sahil Park'ın orada çok güzel yüzme alanı oldu. Burası da Sahil Park. Burayı da Karasu Belediyesi yaptı sanırsam ya da Sakarya Büyükşehir Belediyesi. Ama Karasu Belediyesi'nin olduğunu biliyorum. Sahil Park geceleri güzel oluyor. Burada alışveriş yapabiliyorsunuz. Helvacılar, melvacılar, dondurmacılar. Yani canınız sıkılmıyor. Pazarın hemen karşısında oluyor. Bakın dediğim koy da buraya yapıldı zaten. Burası çok iyi olacak. Havuz gibi olacak ya. Çünkü Karadeniz'de bakın şurası da şöyle bir dalga kıran ve şey var. Ama dalga kıranın olmasına rağmen dalga çok yüksek. Onun için sanırsam Karasu Belediyesi bu şekil bir çözüm yaptı. Şurası mesela havuz gibi duruyor. Buranın dalgayı görüyor musunuz, büyüklüğünü? Bir de şu karşıya bakın, dümdüz, mis gibi. Koy yapıldı resmen bakın. Bir oradan uzatıldı, bir buradan uzatıldı. Bir de şuraya dalga kıran kondu. Karşı tarafa da aynısı yapıldı. Burası daha sakin. Bakın burayı görüyor musunuz? Burası çılgın. Dalgalar çok yüksek. Ama yine de ben diyorum ki burası 2 sene sonra deniz alır burayı. Yani burası çok dayanacağını düşünmüyorum açıkçası. Bu dalgalar ilerideki dalga kıranları yuttu. Deniz resmen yuttu. Tonlarca kayaları yuttu. Bakın buradakileri de almış zaten ufak bak. Dün gece burası çok yüksekti. Şimdi bakın şurayı biraz götürmüş. Götürür de. Tabii bunun önlemi nasıl alınır onu bilmem. Onu tabii ki uzmanlar, bu işin profesyonelleri yapacak. Biz anlayacağımız bir olay değil bu benim. Ama yine de bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Çok güzel olmuş burası. Yani en azından çoluk çocuk daha rahat buraya girebilir. Şuranın üstüne çıkalım. Bir de tabii ki balıkçılar için de muhteşem oldu burası. Buraya bir balığa gelemedik. Kısmet olmadı ama inşallah seneye muhakkak burada olacağım. Sabah kalkıp ya da akşamüstü buraya geleceğim balık tutmaya. Çünkü çok güzel bir mera oldu burası valla. 1-2 seneye burası tam oturur. Burası ıslanmış, görüyor musunuz? Nasıl dalgalar. Ya dalga çok büyük. Buraya çok büyük dalgalar geliyor. Şimdi şurayı görelim. Dalga çat çat vuruyor. Bir de bu dalga kıranın olmadığını düşünün ki buraya nasıl bir şey gelecek. Geçen
Mayıs ayında ben buradaydım. Yazlığı yaptırıyorduk işte. O tadilat videosu da yayında. İzlemek isterseniz. Burada 4-5 metre dalgalar oluyordu dostlar. Buraya gemi vurmuştuk kıyıya. O kıyıya vuran geminin üstünden atlıyordu dalgalar. O şekilde düşünün. Şurayı görüyor musunuz? Bakın. Bu dalgalara, bu denize herhangi bir kaya dayanmıyor abi. Dayanmıyor. İnşallah ama durur. Bakın. Burası Karadeniz'in açık kısmı. Burası da yapılan kısmı. Emeği geçen tüm insanlara, tüm çalışanlara gerçekten canı gönülden teşekkür ederim. Çünkü karşısı dostlar gece pazarı. Gece açılıyor. Sabaha kadar hemen hemen duruyor. Oradan da alışveriş yapabilirsiniz. Orada dövmeciler oluyor. İşte hediyelikler, bujiteri, ne bileyim magnetler falan filan ne ararsanız var. Kılık, kıyafet, iç çamaşır her şey var yani. Ama gece pazarı geceliğin açılıyor. Bir de yanında küçük bir Luna Park var. Çoluğu çocuğu getirip eğlendirebilirsiniz orada. Burası da çarşı caddesi zaten. Yani plaj caddesi olarak geçiyor. Çarşıya kadar gidiyor. Upuzun bir cadde. Burada da yeme içme yerleri var. Alışveriş yerleri var. Ne bileyim marketler var. Burası da Karasu Kaymakamlığı. İşleriniz oldu mu? Ne bileyim ikametgah senedi, yeni kimlik falan filan. Hepsini buradan yapabiliyorsunuz. Atatürk Bulvarı dostlar. Karasu'nun. Atatürk Bulvarı. Atatürk'ün heykeli. Atatürk Bulvarı en sevdiğim yerlerden biridir. Gerçekten. İsminden dolayı da çok seviyorum galiba. Ne yalan söyleyeyim. Yani esas burada zaten mağazalar, işte milyoncular diyeyim size. Elsi işte Karacası, Maracası. Reklam değil bunlar. Reklam değil lütfen. İşbirliği yok. Hiç kimse yanlış anlamasın. Sadece buradaki mevzuları göstermeye çalışıyorum dostlar. Dostlar burası da Küçükboğaz. Genelde balıkçı dostlar buraya gelip tatlı suda avlanabiliyorlar. Ya da şimdi göstereceğim bu atıl binaların orada at çek yapıyorlar. Sahteyle, jikle levreye atıyorlar. Ne bileyim mırmıra atıyorlar. Şu ana kadar gördüğüm. Bir de buradan Karadeniz somunu çıkıyor. Onu da göstermek istedim size. Burası da dediğim gibi Küçükboğaz. Eğer ki gelmek isterseniz buraya balık tutmaya bu tarafa gelin. Şimdi bakalım nereye gideceğiz. Hadi. Dostlar şimdi de Acarlar Longozu'na geldik. Burayı göstermeye çalışacağım size. Siz de buraya uğrarsanız çok keyif alacağınızdan eminim. İçeride görüşürüz. Acarlar Longozu Ormanı. Bakalım ne kadar olmuş giriş. 9.30'dan 20.30'a kadar açık. Şahıs 25, öğrenci 15, gazi, şehit yakınları 07 yaş 65 üstü engelli vatandaşlar ücretsiz. Girişimiz buradan. Şimdi içeri girdik. Gezeceğiz. Buraya daha önceden biz gelmiştik. Vallahi keyif almıştık. Hoş bir yer. Güzel bir yer. Bu sene bir kere daha gelelim dedik. En azından geçen Karasu videomda burayı çekmeyi unutmuştum. Çok aslında önemli bir yer burası. Güzel de bir yer. Sizi dinlendirir, stresinizi attırır. En azından buraya bir gelin. Yürüyüş parkurunda yürüyün. Gölet olması lazım, göl. Oralarda birazcık zaman geçirirsiniz. Piknik alanları var bildiğim. Pikniğinizi yapabilir. Harika bir vakit geçirebilirsiniz. Burası Karasu'ya yaklaşık 20 dakika araçla uzaklıkta. 20 dakikada burada olursunuz. Ördeklere bak, nilüferlere çok güzel ya. Burası gerçekten. Bir de girişi de bayağı bir bedavadan biraz pahalı yani 25 lira bir kişi. Yemek yiyebileceğiniz alanlar var. Bu şekil. Şadırvan mı deniyordu? Ne diyordu buna ya? Çardaklar işte ya. Oturma masaları. Masa grup yani piknik alanları. Sigara içmek, ateş yakmak yasak. Yakmayın zaten. Sigara da içmeyin. Bu şekil gördüğünüz gibi gelip burada piknik de yapabilirsiniz. Yemek de yiyebilirsiniz. Ateş yakmadığınız sürece. Neymiş? Restoran fiyatlarına bakalım neymiş hacı? Menemen 140 lira. Tabak, kahvaltı tabağı 300 lira şu.
Bayağı uygun. Izgara köfte 375, sucuk 375, tavuk 350, karışık ızgara 425, çoban salata 125. Mükemmel fiyat. Karışık pizza menü 400 lira. Sucuklu yumurta 140 lira. Sağında yumurta 100 lira. Bonfrit 125 lira. Soğan halkası 125. Sosis tabağı 180. Termos çay 180. Bardak çay 15. Fincan çay 30. Türk kahvesi 85. İçecekler de iyi. 70 liradan başlıyor. Portakal suyu 100 lira. Çok güzel. Vay be. Bayağı uygunmuş dostlar burası. İstanbul'dan artık bıktım açıkçası dostlar, o kalabalıktan. Of, illallah ettiriyor. Buraya iyi ki bir yazlık var da buraya geliyoruz. Artık yaz kış buradayım yani. İstanbul. Karasu in, İstanbul out. Burası normal sivil vatandaşların tarlası. Yani buradan da giriş yapabilirsin aslında ya. Ne olacak? Vay maymuna bak, maymuna. He, villanın Öyle şu. Bak, bayılmış. Bayılmış. Oy, rüya mı görüyorsun? Kabus mu gördün? Ne ürktün sen öyle? Ha? Bak, bal maşallah. Güzelliğe bak ya. Şu güzelliğe bak maşallah. Dostlar, Acarlar Longozu da bu kadardı. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Bir dahaki durağımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Dostlar, şimdiki durağımız Kocaeli. Kocaeli'ye hepiniz hoş geldiniz. Dostlar, burası da Kocaeli Sahil Park Sosyal Tesisleri. Burası kadınlara özel bir havuz. Burası Karasu'ya yaklaşık 20-25 dakika uzaklıkta Kocaeli'de bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu kadınlara özel bir sosyal tesis. İçeride bildiğim kadarıyla, yani eşimin çocukları söylediği, havuz var, oyun parkı var, işte aqua park gibi düşünebilirsiniz. Yeme içme olanakları var. Bu sene için giriş ücreti, yani 2026 yılı için giriş ücreti 500 Türk Lirası. Görmüş olduğunuz gibi Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu 2000 yılında açılan bu sosyal tesis ya çok ilgi görüyor açıkçası. Öyle diyebilirim size. Çünkü geçen geldiğimizde burada hani bırakın bu kenarda bile arabayı koyacak yer yoktu. O şekil. Ya insanlar kullanıyor. Bence güzel bir şey. Eğer ki Karasu'ya yolunuz düşerse, buraya gelmek isterseniz otobüs de getiriyor sanırsam, minibüs de getiriyor. Siz kendi özel aracınızla da buraya gelebilirsiniz. Ücretsiz otoparkı var. Otopark ücretsiz. Giriş ücreti dediğim gibi 500 lira. Bir de içeride yeme içmeniz olur. Dostlar, burası da Kocaeli sahili. Kocaeli sahilini ben pek sevmiyorum. Bir kere oğlumla gelmiştim. Burada deniz anası da çok oluyor. Böyle ısırınca yanan, yani size değince yanan deniz anaları çok. Bir de burası biraz daha tehlikeli bir yer. Siz söyleyin, sürekli dalga var. Burada dalga kıran yok maalesef. Ya plajları çok güzel aslında, var ya, geniş plajları var. Mükemmel plajı var. Bakın, hatta 43 numaralı Can Kurtaran Kulesi burada. Can kurtaranı var. Ondan yana bir sıkıntı yok. Bugün ama denize giriş yasağı var sanırsam. Ya da can kurtaran daha gelmedi çünkü hava kötü olunca maalesef denize giriş yasaklanıyor kaymakamlık tarafından. İnsanların can güvenliği açısından. Şu plajları kullanmak çok önemli. Yemin ederim ben böyle doğru düzgün, bu kadar geniş, bu kadar uzun sahil çok nadir gördüm. En son gittiğimde Miami'de görmüştüm. Bu denli geniş kumsal plaj. Başka da herhangi bir yerde görmedim. Ama maalesef burası tehlikeli. Ya Karasu'dan tehlikeli. Benim tercihim her zaman Karasu'dan yana olur. Çünkü şöyle bir şey diyeyim size. Zaten yol çekiyoruz. Karasu abi yaklaşık yarım saat daha yakın buraya.
Yani buraya gelmek isterseniz, ama şu da var bakın, yanlış anlaşılmasın lütfen. Buraya da yaşanılır. Çok güzel bir yer. Buradan biz ev bakmıştık, müstakil ev. Harikaydı var ya, denize genelde yakın oluyor evler bakın. Hemen plaj sizin karşınızda, görüyor musunuz? Buradaki tüm evler deniz cepheli. Yani onun için ve Karasu'dan bir tık daha ucuz burası. Yani atıyorum şuradaki denize sıfır evler 2,5'tür. Belki de 2-300'dür. Yani öyle diyeyim size. Karasu'dan bir tık daha ucuz burası. Denizi aslında güzel. Dalga kıran yapılırsa buraya, burası da kullanılır. Harika bir plaj. Dostlar, merak edenlere Kocaeli'yi de göstermeye çalıştım. Şimdi bir de şehir merkezine gideceğim. Plajı gösterdik, kadınlar havuzunu gösterdik. Bir de şehir merkezini göstereyim size. Ondan sonra videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Tabii insanlar bir de şöyle yerleri pisletmeseler, çöpünü alıp götürseler, nasıl dolusunu getiriyorsan boşunu da alıp geri götürsen, ileride her yerde, her köşe başında çöp konteynerları var. Oraya atsan nasıl olur? Güzel olur değil mi? Sonra bir dahaki geldiğinde daha temiz bulursun hani. Onun için diyorum. Ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sen yine at. Sen yine at. Haftaya geldiğinde küfür edersin. Bunu hangi şey attı diye buraya. At. Devam et. Etrafı, çevreyi pisletmeye devam et. Burası da şehir merkezine giden cadde. Kocaeli'nin. Hani ne kadar şehir merkezi onu bilemem tabii ki de. Ya Karasu gibi değil yalnız, onu söyleyeyim size dostlar. Karasu'da her şeyi bulabilirsiniz. Ama Kocaeli biraz daha köylük bir yer diyebilirim yani. Mesela sahil yolunda hiç market yoktu. Karasu'da ise neredeyse 20-30 metrede bir market var. Onu diyebilirim. Daha şu ana kadar mesela ben bir markete denk gelmedim. Şehir merkezine de girdik. Nalbur var, eyvallah. A101 çıktı şimdi bir tane. Evet. Yani bu şekilde dostlar. Bakayım daha da ne gösterebilirim. Ona göre paylaşacağım sizlerle. Dostlar, meşhur maden deresi de burası. Ama birazcık daha suyu azalmış. Gerçi geçen seneye oranla bugün sene mükemmel. En azından su akıyor. Geçen sene hiç su yoktu burada ya. Vallahi billahi hiç su yoktu yani. Su kaynaklarımız yavaş yavaş eriyor dostlar. Vallahi billahi su kaynaklarımız yavaş yavaş eriyor. Hani bilemeyeceğim. Hani nasıl bir önlem alınır onu ben gerçekten bilemeyeceğim ama su kaynaklarımız yavaş yavaş sanırsam tükeniyor dostlar. Geçen sene de söylemiştim, bu sene de söyleyeyim. Yaklaşık geçen sene 10 sene demiştim. 10 sene sonra bir bardak suya muhtaç kalacağız demiştim. Bu sene 9 senemiz kaldı. Eğer bu şekil gidersek 9 sene sonra bir bardak suya muhtaç kalacağız dostlar. Bunu da herkes aklının bir köşesine yazsın bence. Yani şöyle söyleyeyim dostlar, bu yürüdüğüm yol aslında dere yatağıydı. Yani dere buradan geçiyordu. Biz içinden gene yürüyerek gidiyorduk eyvallah da hani derin değil. Ama buraya kadar da su çıkıyordu yani. Ya yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. İnşallah çölleşmeyiz. Bu yanan ormanlar, katledilen ormanlar, hatta otel yapılan ormanların intikamı acı olacak. Dostlar, maden deresine geldiniz. Pikniğinizi yaptınız, mangalınızı yaktınız. 10 numara zaman geçirdiniz değil mi? Ama siz olun, sakın çöplerinizi alıp götürmeyin. Atın buraya. Ya ne olacak ki? O kadar yani taşımaya, şimdi çöp bidonu aramaya ne gerek var değil mi? Boş verin ya. At gitsin buraya. Nasıl olsa doğa eritmiyor. Doğada kalır. Belki bir gün birine lazım olur. Dostlar, Karasu videomuz bu kadardı. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenip paylaşmayı, kanalıma abone olmayı, videoların altına yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bay bay. Bay bay. El salla. Bay bay. El salla. Bay bay de.
Bir dahaki videoda görüşürüz de. Hadi bay bay de.